Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizler ile güllaç yapıyoruz. Soğuk baklava tadında bu lezzetli güllacın tarifine haydi hep birlikte geçelim. Tarifimiz için bir kasemize ilk önce yarım litre sütümüzü alıyoruz. Sütümüzün üzerine 2 su bardağı şeker koyarak sütümüz ile şekerimiz iyice karışıp şekerler sütümüzün içinde eriyene kadar karıştırıyoruz. Burada şekerimizin iyice erimesi çok önemli. Şimdi birazcık daha çırpacağım. Evet, birazcık daha erimesini istiyorum şekerimin. Evet ve şimdi içerisine bir paket vanilya ilave ediyorum. Sütlü karışımımın bir pakette toz krem şanti ilave ediyorum. Ve yeniden tatlımızda kullanacağımız sütlü karışımı karıştırıyoruz. Burada krem şanti kullandık. Bu tatlımıza kaymak tadı verecek. Ve dikkat ettiyseniz sütümüzü soğuk kullandık. Çünkü biz aralarının biraz daha çıtır olmasını istiyoruz. Soğuk baklava tadında güllaç yapıyoruz. Eğer ılık süt kullansaydık güllaç yapraklarımız çok yumuşayacaktı. Şimdi geriye kalan 1,5 litre sütümü de ilave ediyorum. Toplam tatlımda 2 litre süt kullanmış oldum. Sütlü karışımımı karıştırıyorum. Artık tatlımızın sütlü kısmı hazır. Şimdi 10 tane güllaç yaprağı kullanacağım. Tepsimin boyutunda güllaç yapraklarımı bir makasım yardımıyla kesiyorum. Ben dikdörtgen büyük boy bir tepsi kullandım. Dilediğiniz tepsinin boyutlarını da kesebilirsiniz. Elinizle kırarak da kullanabilirsiniz. Ama biz baklava tadında yapacağımız için kat kat olmasını istediğimiz için kesiyoruz. Şöyle tepsimin dibine hazırladığımız sütlü karışımı döküyorum. İlk güllaç yaprağımı tepsimin dibine yerleştiriyorum. Bu şekilde 5 kat güllaç yaprağı yerleştireceğiz üst üste. Aralara da kenarlardan çıkan katları da kullanacağız. İkinci katımı da ıslattım. Evet, şimdi 3. kattayım. 3. kat güllaç yaprağımı da sütüm ile ıslatıyorum. Tekrar dediğim gibi biz burada normal soğuk süt kullandık. Ilıtma işlemi yapmadık. Şimdi kenarlardan çıkan gördüğünüz gibi güllaç yapraklarımı da ara katlarda kullanıyorum. Bu şekilde ilk 5 katımızı çıkacağız tatlımızda. Tatlımın ara katında yerleştirdikten sonra şimdi bir kat daha 4. kata geldik. Tekrar sütünü veriyorum. Daha sonra ara katta bir püf noktası göstereceğim sizler için. Evet, artık 5. kattayız. İlk 5 katımızı bu şekilde döşedik. 5. katımızın da altının yufkasının suyunu verdik. Şimdi ilk 5 kat yufkamızı döşedik. Arasına ben damla çikolata kullanacağım tatlımın. Burada dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Evdeki malzemelerle Antep fıstığı olur, fındık olur, fıstık olur, meyveler olur, ahududu olur, böğürtlen olur. Ben damla çikolata ve evde fındık vardı. Fındık kullanmayı tercih ettim. Böyle de çok lezzetli oluyor. Şimdi 5. kat ara tatlımızın arasının malzemesini verdik. Şimdi böyle döşedikten sonra burada bakın bir püf göstereceğim. Püf noktası. Ondan sonra yeniden 5 kat tatlımızı döşeyeceğiz. Şimdi bu fındıklı ve çikolatalı karışımın üzerine dikkat ettiyseniz sütümüzü dökmedik. Ara kata koyduğumuz malzemenin sütle ıslanarak dokusunu kaybetmesini istemiyoruz. Bu yüzden bir güllaç yaprağı koyduktan sonra üzerine sütünü veriyoruz. Bu hem bu iç malzemenin tatlının içinde deforme olmasını da engelleyecek. Şimdi 5 kat daha tatlımı bu şekilde
üst üste yaprakları aralardan artan yaprakları da kullanarak diziyoruz tekrardan. Yani 5 kat altta bir araya iç doku, üstte 5 kat daha güllaç yaprağı kullanarak toplam 10 adet güllaç yaprağından soğuk baklava tadında güllacımızı hazırlıyoruz. Şimdi son katımın sütünü de verdim. Tatlımın üzerini kakao ile kaplıyorum. Tüm tatlımın üzerine bir eleğim, çay süzgecim yardımıyla kakao serpiyorum. Şimdi evet, tatlımızın üzeri kakao ile kaplandı. Üzerine yeniden birazcık çikolata gezdiriyorum. Siz burada isterseniz tablet çikolatayı da rendeleyerek kullanabilirsiniz. Beyaz çikolata kullanabilirsiniz. Çilek kullanabilirsiniz. Dilediğiniz her malzemeyle tatlının süslemesini yapabilirsiniz. Ben şimdi Antep fıstığı görünümünde ıspanaklı kek kullanıyorum. Daha önceki ıspanaklı köstebek pastamdan ayırdığım kekleri böyle hem Antep fıstığı görüntüsünde oluyor, yeşil bir renk katıyor, hem de keklerimi değerlendirmiş oldum. Güllacım, soğuk baklava tadında güllacımız hazır. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.